Merhaba örgücü arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün kotondan çok güzel bir omuz çantası yapacağız. Oldukça da büyük olacak. Bu ipi kullandım. 1,5 yumak gitti ipimden. İp inanılmaz güzel ve işlemesi kolay bir ip. %100 koton, içinde hiçbir şekilde polyester yok. 4 numara tığım ve 5 tane de işaretleyiciye ihtiyacımız var. Bir de iplerimizi saklamak için etam iğnemiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Çantamın tabanını yaparak başlıyorum. Önce bir tane ilmek alıp tığıma ipimi bağlıyorum. Ve ardından 36 tane zincir çekeceğim. Orta gevşeklikte. Bu zincirlerin içine batacağımız için çok fazla sıkmadan çekmemiz daha iyi olacak. Çekmiş olduğum 36 zincirin boyunu ölçelim. O da 20 santime denk geliyor. Olur da daha büyüğünü yapmak isterseniz buradan zincir sayısını arttırabilirsiniz. Daha küçükte de eksiltebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Sadece bu zincir üzerinden oluşmayacak tabanımız. Biz bunun üzerine arttırarak sıra gideceğiz. O yüzden ilk baştaki en dipteki tabanda kalan çizgiyi belirliyor. Ona göre ayarlama yapabilirsiniz. 36 zincirden sonra artık trabzanlarımıza başlayacağız. Tığıma ipimi bir defa doluyorum. İlk çekmiş olduğum zinciri bırakıp ikinci zincirime batacağım. Ama daha önce de yapmış olduğum gibi iç yüzeye değil sırtındaki tepelere batacağım. Hemen şuradaki tepeye ikili trabzan yapıyorum. Arttırmalarımızı bu köşelerden yapacağımız için bir tane işaretleyici alalım. İlk yapmış olduğumuz yere zincire yerimizi belirleyelim ki karıştırmamak için. Şimdi tekrardan bir sonraki zincirin içerisine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Önce 2 ilmeğimi alıyorum. Ardından kalan diğer 2 ilmeğimi ve hazırlamış oluyorum. Eğer ki buraya batmakta zorluk çekiyorsanız, sırtlara batmakta zorluk çekiyorsanız direkt ön yüzündeki bu içerilere de batabilirsiniz. Modelde çok bir farklılık yaratmayacaktır. Şimdi ben sıramın sonuna kadar, yani şu zincirime kadar bu işlemin aynısını tekrarlayacağım. Şimdi sıramın sonuna kadar geldim. 35 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi şu zincire battığım zaman 36 olacak. Ama burada arttırma evresine geçeceğiz. Bu boşluğun içerisine, yani son başağımın içerisine toplamda 6 tane ikili trabzan yapacağım. Battığım yerleri karıştırmamak için de arttırmaya geçtiğim bölgeye bir tane işaretleyici takacağım. Daha sonra bunları çıkaracağız zaten. Şimdi boşluğun içerisine toplamda 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Son altıncıya da bir tane işaretleyici takıyorum. Ardından buradaki trabzanların karşısına gelen boşlukların hepsine ta ki bu başa kadar birer tane batarak ilerliyorum. Şu fazla ipimizi de bir müddet buraya yedirme yapacağız. Daha sonra keseceğiz ucunu.
Burada da sıramın sonuna geldim. Yine diğer köşede yapmış olduğum arttırmanın aynısını burada da yapacağım. Hemen şu başağın içine batacağız. Zaten başlarken buraya bir tane batmıştık. Yani bunun içine toplamda 5 tane ikili trabzan yapacağım. Arttırmaya ilk başladığım yer olduğu için buna da bir tane işaretleyici takacağım. Toplamda 4 tane oldu. Bir tane daha batıyorum. Ve 5. Burada benim ilk sıramın sonu oluyor. İşaretleyicimi çıkartıyorum. İlk çekmiş olduğum, bakın, zincir çekip dönmüştüm. İlk çekmiş olduğum başağın tepesine ilmek kaydırma yapıp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz. 2 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi bir defa dolayıp hemen zincir çekmiş olduğum başağın köküne bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ardından da işaretleyicimi çekmiş olduğum zincirin başındaki başağa takıyorum. Şimdi arttırma yaptığım yere kadar birer tane her sıranın başına ikili trabzan yapacağım. Bu arada alt sıramızda toplam 80 tane ikili trabzan olması gerekiyor. Tüm arttırmalarla beraber. Şimdi bu sırada da yine bir çoğaltmaya gideceğiz. Şimdi bu işaretleyicimin olduğu yere kadar, bulunduğum yer, buraya gelene kadar her başağın tepesine sadece birer defa batıp ikili trabzan yapıyorum. Arttırma yaptığım trabzanın başına geldim. Burada işaretleyicimi çıkartıyorum. Bu başağın tepesine bu sefer 2 tane batıyorum. İlk battığıma yine işaretleyicimi takıyorum. Arttırma yaptığım yerleri karıştırmamak için. Ama yok ben karıştırmam diyorsanız takmasanız da olur. Her başağın tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani bu köşemizin sayısını 12'ye çıkartacağız. Bu işaretleyicime gelene kadar aynısını yapıyorum. Bakın bu da benim son işaretleyicim. Yani son ikili trabzanım işaretleyicimin olduğu yerde. Bunu buradan çıkartıyorum. Bunun köküne de 2 tane yapıyorum. Köküne değil bu arada, başına. Kusura bakmayın, karıştırıyorum. Yine işaretleyicimi de başağıma yerleştiriyorum. İlk sırada 6 taneydi. Sonra biz bunu 12'ye çıkardık. Şimdi buradaki işaretleyicime kadar buradaki başakların hepsinin tepesine birer tane ikili trabzan yapacağım. Sonra bu işaretleyicimize de geldiğimde bu köşede yapmış olduğum işlemin aynısını burada da yapacağım. İkinci sıramın da ikinci köşesine geldim. Arttırma yaptığımız yer. Burada da işaretleyicimi çıkartıyorum. Ve 2 tane yapmaya başlıyorum. Kaçırmamak için hemen geri takıyorum. Az kaldı bunlarla olan işimize.
Bu arttırma yaptığımız yerler. Bakın arkadaşlar, ilkine yaptık. Şimdi ikincisine. Dış sesler için kusura bakmayın lütfen. Kalabalık bir yerde yaşıyorum. Beraber sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Zaten burada da yapmıştık. Daha önce. Bakın ilk sırada da bunları saymıştık. Buradan işaretleyicimizi çıkartıyorum. Zincir çekmiş olduğum yer 2 zincir ve bir tane de içine batmış olduğum ikili trabzan. En tepesine ilmek kaydırma yapıyorum. Ve ikinci sıramda bu şekilde kapatmış oluyorum. İkinci sıramızda da toplam 92 tane ikili trabzan yaptık. Köşelerimizi 12 tane arttırdık. Gövde kısımlarımız varsa yine birer tane battık. Şimdi ölçüyü paylaşmak istiyorum sizinle. Dilerseniz buradan gövdeye geçiş yapabilirsiniz. Dilerseniz de büyütebilirsiniz. Şu an 28 santim tabanımızın boyutu. Ben bir sıra daha gideceğim. Bir sıra gittikten sonra gövdeye geçeceğim. Ondan sonra da gövde için çalışmalara başlayacağım. Eğer derseniz ki ben çantamın tabanı çok büyük olmasını istiyorum, burada bırakabilirsiniz. Bu şekilde gövdeye çıkabilirsiniz. Ama ben daha da büyütmek istiyorum derseniz, şimdi benim yapacağım 3. sıradan sonraki bir diğer işlemi söyleyeceğim. Onun üzerine ekleme yaparak da ilerleyebilirsiniz. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Tığma ipimi bir defa dolayıp zincir çekmiş olduğum dipteki başağa bir defa batıyorum. Ardından işaretleyicimi de zincirlerin başındaki başağa iliştiriyorum. Gövde hep aynı. Her başağın tepesine bir defa batıyoruz. Buradan bu işaretleyicimin olduğu yere kadar tüm gövdeye birer defa batıp buraya yetişeceğim. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. Şimdi burada bir alt sıradakinden daha farklı bir arttırma yöntemi yapacağız. Buradan işaretleyicimi çıkartıyorum. Şimdi buradaki başağımın tepesine bir defa batıyorum. Ve hemen işaretleyicimi de takayım. Daha sonra göstermek için. Bir sonraki başağın tepesine ise 2 tane batıyoruz. Bir tane. Bir sonrakine ise 2 tane. Bu arttırma yaptığımız kısımda, yani alttaki 12 tane ikili trabzanların tepesini 2 1 2 1 şeklinde ilerliyoruz. Bu işaretleyicime gelene kadar bu işleme sadık kalacağım. 1 2 1 2 1 2 şeklinde buraya geldikten sonra da zaten diğeri yine aynı şekilde devam edecek. Şimdi buradan gerisini yine beraber yapalım. Bir tane batıyorum. 2. Burayı ara ara kontrol etmek gerekiyor. Burada yanlış bir batma olursa çantanın kenarlarında bozulma meydana geliyor. İşaretleyicime geldim. Onu da 2 ile bitireceğim. Ve tamamladım bakın. 1 ile başladığım yer 2 ile bitti.
2 ile başlasaydım 1 ile bitecekti. Şimdi buradan bir sonraki işaretleyicime kadar her başağın tepesine sadece birer defa batıyorum. Sonra buraya geldiğimde de buradaki işlemin aynısını yapacağım. Ama onu yine beraber yapalım. Şimdi ben sıramı buraya kadar ilerleteceğim. Şimdi 3. sıramdaki son 2 işaretleyicimden birine daha ulaştım. Burada işaretleyicimi çıkartıyorum. Arttırma kısmına geldik yine. Şu kısımda 2 ile bitirmiştik. 2 arttırma ile bitirmiştik. Aynı sıra üzerinde. Bu kısımda ise 1 arttırma ile başlıyoruz. Ardından 2. Bu işaretleyicimi takmayı unuttum. Hemen şuraya iliştireyim. Bakın. Şimdi tam şuradaki boşluğa gelene kadar bu işlemi tekrarlayacağım. 2 1 2 1 2 1 şeklinde buraya kadar gelmiş olacağım. En son 2 tane arttırma yapmıştım. Bir tane de şuradaki boşluğa arttırma yapıyoruz. Buraya battığımızda size yanlış gelmesin. Ardından da şuradaki işaretleyicimi çıkartıyorum. Ve buraya ilmek kaydırmayı yapıp sıramı kapatıyorum. Üçüncü sıra hakkında da size bilgi vermek istiyorum. Toplamda 104 tane ikili trabzan yaptık. Bu 2 tane işaretleyicilerimiz arasındaki arttırma yerimiz 18 tane. Önemli olan buradaki arttırmaların birbirini tutması. Çünkü çantamızın yukarı çıkarken dengesinin bozulmaması gerekiyor. Zaten bu gövdelerimize birer tane battığımız için onlarda sorun yaşamayacaksınız. Toplam 104 tane ikili trabzana denk geliyor. 3. sıradakilerin hepsi. Buralarda, bu köşelerde 18 tane ikili trabzan var. Boyunu da ölçelim hemen. 30 santim. Benim için ideal bir taban genişliği. Artık bunun üzerine ben gövde çıkacağım. Dediğim gibi az önce de derseniz ki ben biraz daha büyük yapmak istiyorum. Bu sıranın üzerine yine buraları aynı şekilde bırakıp buraya geldiğiniz zaman 2-1-2-1 şeklinde arttırma yapabilirsiniz. O zaman bu işaretleyicilerinizi yine çıkarmadan karışıklık olmaması için, kaymaması için kullanmanızı öneririm. Bunları dikkate alarak bu aralarda 2 trabzan, bir tane başa, bir tanesine bir tane ikili trabzan yaparak şuradaki arttırma yöntemini tekrarlayabilirsiniz. 4. sırada 5. sıraya daha çıkmak istiyorum derseniz, yani ben 35-40'a yakın bir taban yapmak istiyorum derseniz, bu sıradan sonra yapacağınız arttırma işlemini ise şöyle yapın. 2 tek 1 çift şeklinde. Yani birer başa birer tane batın. Bir sonraki başa ise 2 tane ikili trabzan yapın. Şimdi artık gövdeye geçiş yapacağım. Bundan sonrası çok kolay olacak. Ama ilk bir sıramızı beraber yapalım istiyorum. Burası benim sıramı kapattığım yer. Bu da en son taktığım işaretleyicim. Ve bu hep kullanacağım işaretleyicim. Çantam bitene kadar. Diğerlerini de sıralara geldikçe çıkartacağız. Ve bir daha kullanmayacağız. Eğer ki arttırma yapmak istemiyorsak. 2 tane zincir çekiyorum. Tığma ipimi bir defa doluyorum. Hemen kökündeki başağa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ardından işaretleyicimi de zincirin tepesindeki başağa batıyorum. Buraya geldiğimizde zaten artık bunun köküne batmayacağız. Bu sadece bu seferlik içindi. Bir alt sırada yaptığımız işlem tek seferlik bir işlemdi. Arttırma yapmadığımız için bu arada onu da ayrıca belirtiyorum. Buraya geldiğimizde tekrar göstereceğim. Şimdi her başağın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burası zaten gövdemiz. Alt sıralarda da buralarda herhangi bir arttırma yapmadık. Hepsine sadece bir defa battık. Bu işaretleyicime gelene kadar bu işlemin aynısını tekrarlayacağım. İlk işaretleyicime geldim. Arttırma yaptığım köşedeki. Bunu çıkartıyorum. Artık işim kalmadı bu işaretleyiciyle. Ta ki en üst askılamaya geçene kadar. Artık bu arttırma yerine de hiçbir şekilde hiçbir başağın içine fazladan batmadan birer defa ikili trabzan yaparak
bu köşemi dönüyorum. Bu işaretleyicime geldiğimde de aynısını yapacağım. Arttırma olmadığı için çıkartacağım ve kullanmayacağım bir daha. Pardon. Bu sıramın şöyle uzaklaştıralım. Buraya gelene kadar da aynı şekilde. Bu köşemde de hiçbir arttırma yok. Sadece birleştirme yerini size bir defalık göstereceğim. Çünkü çok kolay. Gerisini siz de çok rahat yapabilirsiniz. Şimdi sıramı buraya kadar getirip şu kısmı sizinle paylaşacağım. Sıramın başında bahsetmiş olduğum boşluk kısmına geldim. Bakın hemen şurası. Oraya batmıyoruz. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Buradaki 3 tane zincirin tepesindeki başağıma ilmek kaydırma yapıyorum ve sıramı kapatıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü sıra bizim başlangıç, gövdeye başlangıç sıramız. Arttırma yapmadığım için de direkt artık tekne gibi forma girmeye başladı. Yani şu şekilde bir durum oluşmaya başladı. Üçüncü sırada trabzan sayımız 104'tü. Arttırma yapmadık. Tekrar saydım. 2 defa saydım. Bir hata yok. Dördüncü sıramdaki ikili trabzan sayım da 104. Ama bahsetmiş olduğum gibi şuradaki bir alt sırada batmış olduğum, üst sırada batmadığım boşluğa batmayın. Ona batarsanız arttırma yapmaya devam edeceksinizdir. Lütfen orayı dikkate alın. Şimdi çantamın gövde boyutunu uzatmaya başlayacağım. Ben yine klasik olarak 30 santime denk gelecek şekilde, 30-32 santime denk gelecek şekilde yapacağım. Belki biraz daha kaba saba büyük olmasın diye de hani 30'dan aşağıda düşürebilirim. Tam sırayı çıkartamıyorum. Daha önce yapmadığım için sizinle beraber yapacağım. Bittikten sonra kaç sıra yapmış olduğumu da sizinle paylaşacağım. Bu arada şu arada yedirdiğimiz ipimiz. Bunu birazını işlerken içine yedirmiştim. Bunu buradan kesebiliriz. Burası bizim çantamızın iç yüzü. Hiç ters düz yapmıyoruz. Tek yönde işlediğimiz için bu da çantamızın dış yüzü. Şimdi çantamızın gövdesini oluşturmaya başlayalım. Şunu da belirteyim size. Hiçbir arttırma yapmayacağım için ben 104 tane ikili trabzanı ilerleteceğim. Yani her sıramda benim 104 tane ikili trabzanım olacak. Hata yaptığınızı düşünürseniz, arttırdığınızı ya da eksilttiğinizi düşünürseniz ara ara yapmış olduğunuz sıralardaki trabzan sayılarını kontrol edin. Bakın benimkinde hata yok. 2 defa saydım. En son arttırmamız 104'tü. Üstüne 104 olarak devam ettim. Şimdi tüm sıralarımızı 104 olarak oluşturacağım. Çantamın gövdesinin de sonuna geldim. Toplamda tabandaki 3 sıra dışında 21 sıra yaptım. Bu da 29 santime denk geldi. Gördüğünüz gibi. Şimdi son birkaç işlemi kaldı. Onlara başlayacağız. Bir tane zincir çekiyoruz. Hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve yine işaretleyicimi takıyorum. Yerimiz kaybolmasın. Toplamda bir sıra her başağın tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. Bir sırada sık iğnemi çevirdim ve işaretleyicimin olduğu yere geldim. Burada işaretleyicimi çıkartıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum ve tamamlıyorum. Sık iğnem de toplamda 104 tane. Aynı alttaki trabzan sayımın oluştuğu kadar. Şimdi askılamaya geçiş yapacağız. Şimdi askılamayı yaparken ihtiyacımız olan 4 tane daha işaretleyici. Çünkü hem sağdan hem soldan yer belirleyeceğiz ve işaretleyicilerimizi buraya takacağız. Bu yüz içinde ve askımız çantamıza bağlı olacak. Sonradan ekleme yapmayacağız. Şimdi ben buralardan sayıyı belirleyeceğim. Hem arkadan hem önden. Sizi de oyalamamak adına hemen sayıyı belirleyip sizinle paylaşacağım. Tüm işaretleyicilerimi taktım. 15 tane sık iğne burada, 15 tane burada. Arada da 21 tane sık iğne bıraktım. Arka tarafta aynı şekilde 15, 15 ve 21 tane sık iğne şeklinde. Şu tam tepe kısmı gelen yerlerdeki bir tane geçiş olarak saymadım. Her ikisinde de aynı. Yani birer tane de sağ ve sol kenarda bıraktım. Şimdi buradan askımı yapmaya başlayacağım. Burada bir ilmek kaydırıp
sıramızı birleştirmiştik. Bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğun içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve işaretleyicimi buraya yine takıyorum. Şimdi buradaki işaretleyicime gelene kadar sık iğne çekeceğim. Her başağın tepesine sadece bir defa batıyorum. Şimdi burada yapacağımız işlem askı boyumuz. Yaklaşık olarak 50 tane zincir çekeceğim. Zincirlerim orta gevşeklikte olacak. Bu şekilde. Daha sonra bu zincirlerimizin içerisini dolduracağımız için çok sıkı çekmememiz gerekiyor. Omuzunuza gelecek ölçüyü tam aldıktan sonra da zincir sayısını kararlaştırabilirsiniz. Şimdi ben aşağı yukarı 50 tane zincir çekip ipi boyunu ölçeceğim. Eksiltme ya da azaltma gerekmesi durumunda tekrar değişikliğe gideceğim. Toplamda 70 zincir çektim. 50 çok az geldi. 70 zincir de 50 santimime denk geldi. Bakın şu gevşeklikle çektim zincirleri. Çünkü bunların içine batıp sık iğne yapacağız dönüşlerimizde. Sonra bunu buradaki işaretleyicimin olduğu yere bağlayacağım. Sık iğne yapıyorum. Bir sonraki işaretleyicime kadar bu şekilde sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Alt sıradaki sık iğne sıramı bu işaretleyicime getirdim. Burada da aynı şekilde 70 tane zincir çektim. Bir alttaki askı boyunun aynı olması gerekiyor. Şimdi buraya bunu tekrar bağlayacağım. Şuradaki işaretleyicime. Ve sıra başlangıcımdaki işaretleyicime kadar sık iğne şeklinde ilerleyeceğim. Burada sıra sonuma geldim. Yine tekrar ilmek kaydırma yöntemiyle sıramı birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve köküne tekrardan bir sık iğne yapıyorum. Ve işaretleyicimi tekrar yerine takıyorum. Şimdi artık askımızın üstünü döneceğiz. Buradan askımızın yoluna kadar sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Ardından da zincirlerimizin içerisine sık iğne yapacağız. Şimdi ben buraya geleyim. Buradan sonra yapılışını da sizinle tekrar paylaşayım. İlk zincirimin olduğu yere geldim. Artık işaretleyicimi çıkartabilirim. Onlarla bir işimiz kalmadı. Şuraya nasıl batılacağını da sizinle göstereyim. Sonra gerisi kolay zaten. Buradaki ilk zincirimiz. Direkt böyle içine batıyoruz. Ve bir tane sık iğne yapıyoruz. Her zincirin içine birer defa batıyoruz. Toplamda 70 tane olacak zaten. Buradan buradaki sıranın sonuna kadar gelip sıramızın sonuna kadar geleceğiz. Tekrar bu bölgeyi de aynı şekilde dönüp buradaki askımıza gelip burada da aynı işlemi yapıp turuncu işaretleyicimize kadar sık iğne olarak ilerleyeceğiz. Burada her zincirin tepesine yani içine birer defa batacağız. İlk sıramı bitirdim. Zincirlerimin üzerinde bir sıra sık iğne döndüm. Şimdi ben bu işlemi 3 kere daha tekrarlayacağım. En altta yaptığımız sık iğneyi saymayıp bu gittiğimiz sık iğne ile beraber toplam 4 tane sık iğne sırası yapacağız. Yöntem hep aynı. Buradan başlıyoruz. Hepsine sık iğneye diğer tarafa dönüyoruz. Ve buradaki başlangıç noktamızdaki işaretleyiciyi çıkarmıyoruz. Burada ilmek kaydırma yapıp birleştirip bir zincir çekip tekrar sık iğne yolumuza başlıyoruz. 4 sıraya tamamladığım zaman zaten çantamız hazır olacak. Şimdi ben buradaki son kalan işlemlerimi de tamamlayayım. Sonra çantamın son halini sizinle paylaşalım. 4 sırayı tamamladım askılamada da. Sıramın sonuna da geldim. Nasıl sırayı kapatacağımı sizinle paylaşmak için o kısmı bitirmedim. Bakın çok güzel oldu. Asla birbiriyle ilgili bir sünme yapmayacak şekilde işlemiş olduk. Şimdi burada sıramı kapatacağım. Normalde biz hep ilmek kaydırma yapıyorduk. Ama bu sefer iğne ile yapacağım bu kısmını. Şu kadar miktar kesiyorum. Ardından bunu buradan çıkartıp etamin iğnemi kullanacağım. Bu tarafı yakınlaştırmak istiyorum. Bu işaretleyicimizde bunu buradan çıkarıyorum.
Önce bunun altından geçiriyorum. Bakın tam böyle. Ardından bir sonraki başağımın içerisinden geçirip sıkıyorum. Ve bu şekilde burayı arkaya doğru kapatıyorum. Ve çantamız bitti arkadaşlar. Çok güzel, kocaman bir çanta oldu. Tam ölçülerini sizinle tekrar paylaşmak istiyorum. Çünkü buraya 4 sırada sık iğne geçtik. Eğer ki boğaz kısmından alırsam eğer 30 santim. En üst kısmından aldığımızda ise 32 santime denk geliyor. Çantamızın genişliği ise 35 santim. Şurada gördüğümüz yer birleştirme yerimiz. Bununla ilgili bir sorun olmaz. Çünkü trabzan sayımızı kaybetmedik. Her çıktığımız katta trabzan sayımız birbirine eşit oldu. Çantamız çok güzel oldu. Askılamamız da gayet sağlam. Oldukça yoğun ve sıkı bir şekilde ördük. Çantamızın içine göstereyim. Dilerseniz kese ya da astarlama yapabilirsiniz. Çok büyük. Hazır eğitim sezonu da açılmışken, okullar açılmışken öğrenciler için de oldukça kullanışlı bir çanta. İçine neler sığabildiğini şöyle kabaca size göstereyim. Şöyle büyük bir kitap. Tabletimi bu şekilde de sığdırabiliyorum. Bu şekilde de, çünkü oldukça büyük. İçini de sizinle paylaşayım. İnanılmaz güzel oldu. Çantamız oldukça kolay ve kullanışlı bir çanta. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Dilerim yapar, beğenir ve memnun kalırsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.